Herkese merhaba arkadaşlar. Şu an Batum'dayım. Bilmiyorum. Nasıl? Yorumlarını alayım. Aldım. Oha, hayatımda ilk defa kazanıyorum. Bu arada dönme dolaba 10 lira karşılığında binebilirsiniz. Şöyle bir şehir manzarası. 5 tane etli hinkali söyledim. Şöyle bir haçapuri geldi. Herkese merhaba arkadaşlar. Şu an Batum'dayım. Biraz fazla uyumuşum, o yüzden şu an modum çok yerinde değil. Atıştırmalık bir şeyler arıyorum. Kahvaltı etmem gerekiyor. Dün 5,5 saat süren bir yolculuğun ardından Tiflis'ten Batum'a geldim. Bu küçük minibüslerle geldim ben, ama trenle geçmenizi tavsiye ederim. Çünkü minibüs şoförleri çok sağlıklı sürmüyor. Yani birkaç kere kaza atlattık. O yüzden trenle geçmenizi tavsiye ederim Batum'dan Tiflis'e ya da Tiflis'ten Batum'a. Bugün bir şeyler atıştırdıktan sonra şehri keşfedeceğim. Böyle küçük mini bir vlog olacak. Hiç lirim kalmamıştı, o yüzden elimdeki son euroları liraya çevirdim. Çoğu yerde kredi kartı geçiyor zaten, bu konuda sıkıntı yaşamazsınız. Belki yerel birkaç yere giderim diye bozdurdum. Peşime burada sürekli köpekler takılıyor. Yine dur oğlum. Ama korkak bir köpek bayağı. Öyle bir koşucu var ki, bir de sanki saldıracak gibi ama hiçbir şey de yapmıyor. Şimdi bir şeyler atıştırmak için hemen Avrupa Meydanı'nın karşısında bir kafeye geldim. Ama kahvaltı saati 11'de bitiyormuş. Kahvaltı için çok geç oldu zaten, saat şu an 2.30'a geliyor. O yüzden ben de bir öğle yemeği yiyeceğim burada. Şöyle hemen Avrupa Meydanı'nın dibinde. Aroma Italia adı da. Burada bazı fiyatları görebilirsiniz. Ben şimdi pizza söyledim de bayağı büyük duruyor. Tek başıma bitirebilecek miyim bilmiyorum. Neyse, tadıma geçiyorum. Bu arada gittiğiniz çoğu yerde helal hassasiyetiniz varsa, yani Müslümansanız diye size uyarıda bulunuyorlar. Tabii sizin önce kendinizin düşünmesi gerekiyor bunu. Gittiğiniz yerlerde sormayı unutmayın. Ama insanların da burada bunu soruyor olması gayet hoş bir davranış. Yine yanıma köpek geldi. Selam. Ne haber? Kameraya el sallamak ister misin? Hı? Beğendin mi? Güzel mi? Nasıl? Yorumlarını alayım. Bir tane daha ister misin? Köpekten biraz korktum ama keyiflendirdi beni en azından. Ben de pizzamdan biraz onunla paylaştım. Pizza güzel bu arada, beğendim ben. O da beğenmiş. O çok masum bakıyor. Aşırı masum bakıyor yani. Tabi bu sana zararlı mıdır değil midir bilemem. Sadece sucuk verdim de direkt ekmeğiyle yer mi bilemiyorum. Gelmiş. Ekmeğini yer misin peki? Sadece yeni şeyler vereceğim sana. Gitmiyor. Gel. Köpeklerin çatalı paylaştı. Restoran garsonlar kızmaz umarım. Pizzayı çatal bıçakla yemek yani hiç benlik değilmiş, çünkü çok zorlanıyorum, o yüzden yapacak bir şey yok, direkt öyle yiyorum.
Köpeğin ağzı sulandı şu an. O da ısırmayı. Burada Gürcistan'da da yani Türkiye'deki kadar çok olmasa da çok fazla sokak köpeği var. Tiflis'te özellikle çok fazla köpek vardı. Gel. Elim gidiyordu. Elimi ısırıyordu az kalsın. Şimdi yemeğimi yedim arkadaşlar. İlk durağım Avrupa Meydanı. Burada hemen arkamda astronomik saat ve arkamda ise yine Medea heykeli bulunuyor. Normalde rotamı diğer uçtan başlatacaktım ama öğle yemeğini yedikten sonra buradan başlayayım dedim. Batum'da gezilecek yerlerin çoğu yürüme mesafesinde. Kendinize bir rota oluşturup tek tek ziyaret edebilirsiniz. Ben Avrupa Meydanı'ndan başladım yemeğimi yedikten sonra. 20. yüzyılın başlarında inşa edilen bu meydanda Batum'un simge yapılarından biri olan Medea heykeli ve astronomik saati görebilirsiniz. Meydanın hemen çevresinde yine birçok Avrupa'yı bina bulunuyor. Burada hemen karşımdaki mekanlardan birinde oturup meydanın tadını çıkarabilirsiniz. Özellikle akşamları çok daha canlı oluyormuş. Şimdiki durağım ise Tiyatro Meydanı. Hemen Avrupa Meydanı'nın bir arka sokağında kalıyor, yürüme mesafesinde. Arkamda ise Neptün Çeşmesi. Çeşmenin hemen arkasında bulunan tiyatro binası ise 125 yıllık tarihi olan bir bina. Neptün Çeşmesi'nden sonra sahile doğru yürümeye devam ediyorum. Sahilde görülecek birkaç yer var. Şimdi yine benim arkamdan bir köpüş geliyor. Umarım sıkıntı yaratmaz. Git sen köpek. Neyse, bana bulaşmıyor. Hemen Neptün Çeşmesi'nin karşısındaki sokaktan sahile doğru yürümeye devam ediyorum. Cadde üstlerinde böyle bir sürü oyuncak şeyleri var. Ben de deneyeyim dedim. Bakalım alabilecek miymiş. Nasıl kullanılıyor onu bile bilmiyorum. Hayatımda şu ana kadar hiç bunlardan bir şey kazanamadım ama. Evet. Hadi getir bana. Neyse. İkinci kez deniyorum. Bence iyi şu an. Tekrar basıyorum. Evet. Aldım. Kaçtı gene. Şimdi üçüncü hakkım. Şu pandayı almaya çalışayım. Evet, pandayı getir bana oğlum. Getir bana onu. Son anda bıraktı ya. Neyse. Şu örümcek adamı almadan durmayacağım. Hadi gel bakayım. Bu sefer aldım bence.
Hadi bakalım. Çok geniş açıyor ama ya. Aa, aldım. Oha, hayatımda ilk defa kazanıyorum. Hayatımda ilk defa oyuncak kazandım. Oha. Hayatımda ilk defa bu makinelerden oyuncak kazanabildim sonunda. Çok komik. Evet, oyuncağımı da aldıktan sonra şimdi hemen karşımda Bulvar Park var. Şöyle şehrin ortasında sahile yakın güzel bir park. Birazcık burada dolanacağım. Burada da gençler bira içiyor. Az önce bana bir şeyler söylemeye çalıştılar da anlamadım yani. Genel olarak çok bulaşan insan yok. Sevdim. Parkın içinde böyle kafeler var. Yani oturup kahve içmelik. Şurası çok güzel gözüküyor. Buradan mı gidelim çocuklar mı? Şimdi Batum'da çok eski bir dostumla karşılaştık. Birazcık sohbet edeceğiz. Ne haber abi? Bu park bayağı geniş bir parkmış bu arada. Sahil kenarında bulunuyor. İçerisinde Japon bahçesi ve kuş bahçesi, yani kuşlara özel bir hayvanat bahçesi gibi bir alan var galiba. Böyle masa tenisi kortları var. Bilardo masası bile varmış hatta. Buradan şöyle bir abi ilgileniyor galiba, ondan satın alarak oynayabilirsiniz. Parkın içinde biraz dolaştıktan sonra sahile doğru yürüyorum artık. Burası ise Batum plajı. Sahil çok güzel. Plaja doğru yürüyorum. Bakalım nasıl bir plajmış. Şimdi de Batum plajındayım. Burası inanılmaz uzun bir plaj. Başlangıç noktası burası. Fakat hani kilometrelerce uzanan bir sahil. Taş seslerini çok seviyorum. Çok güzel bir denizin sesi çok güzel. Şimdi burada plajda biraz Karadeniz manzarasını izleyip sakince oturacağım. Ardından yürüyüşüme devam edeceğim. Yani şu an bile deniz çok dalgalı değil. Ben Şubat ayında buraya geldim. Daha güzel bir dönemde gelirseniz burada rahatlıkla denize girebilirsiniz. Gayet güzel duruyor. Hatıra olarak plajdan otlu peynire benzeyen bir taş aldım. Ama bayağı benziyor. 14 Şubat öncesi birinin kalbini kırmışlar galiba. Güllerini de sahil kenarına atmış. İskeleye doğru ilerliyorum şimdi de. Şehrin bir yanında şöyle uzun yeni binalar. Diğer tarafında ise dağ manzarası çok güzel gözüküyor. Şehirde sahil yürüyüş yolunun bu kadar uzun olması çok iyi yani. İstanbul'da çünkü sahillerin birçoğu işgal altında. Ve aynı zamanda plajın da yine insanlara açık olması çok güzel. Şimdi Alfabe Kulesi'ne geldim. Bir de konuşabilsem doğru düzgün. Bayağı da büyük bir kule.
Yukarı asansörle çıkılıyor galiba. Şimdi onu kontrol edeceğim. Kaç para diye. Yani uygunsa yukarı çıkabilirim. Şimdi asansörden inen iki turiste sordum. 20 liraya çıkılıyormuş. 20 lira da kaç para ediyor ya? 10 lira 120. 200 küsür TL ediyor. Bence değmez. O yüzden binmedim. Ama gelirseniz ve 20 liraya öderim diyorsanız çıkabilirsiniz. Bu kulenin olayı ise alfabe kulesi. İşte Gürcü alfabesindeki harflerle süslenmiş. Aynı zamanda üzüm desenleriyle. Çünkü buranın üzümü çok popüler. İspanyol bir mimar yapmış yanlış hatırlamıyorsam. Yukarıda da restoranlar var asansörle çıktığınızda. Öyle yani. Hemen alfabe kulesinin tam karşısında dönme dolap ve Ali ve Nino heykeli yer alıyor. O tarafa doğru ilerliyorum. Bu dönme dolap London Eye'in bir benzeri olarak tasarlanmış. 55 metre büyüklüğünde. Uzunluğunda mı artık nasıl deniyorsa. Bir turu 15 dakika sürüyormuş. Fiyatı ne? Onu öğrenirim belki birazdan. Hemen dönme dolabın tam karşısında ise Batum'un en popüler heykeli Ali ve Nino. Bu arada her gelen herkes aynı şeyi söylüyordur ama gerçekten inanılmaz küçük yani. Hiç bu kadar küçük beklemiyordum. Yani şu ana kadar gelen birçok kişiden duymuştum ama bu kadar da küçük olmasını beklemiyordum yani. Bazı videolarda öyle bir açıyla çekiyorlar ki hani kocaman heykeller olarak düşünüyorsunuz onları. Ama gerçekten çok küçük. صورنا خلاص هو كده كده اقف جنبها صورك جنبها. Bu arada Ali ve Nino heykeli hani o izlediğiniz videolardaki gibi sürekli hareket etmiyor. Belli saatlerde hareket ediyor. İnternette gördüğüm kadarıyla saat 7 demişti yanlış hatırlamıyorsam. Ama bir kontrol edersiniz. Yani şu an sabit duruyorlar çünkü dönmüyorlar. Bu arada ben hayatımda hiç dönme dolaba binmediğimi fark ettim şu an. Yani bu 8. ülkem. 8 ülkede bulundum şu ana kadar. Ama daha hayatımda hiç dönme dolaba bile binmedim. O yüzden buraya kadar gelmişken burada dönme dolaba bineyim diyorum. En azından bu deneyimi de yaşamış olayım. Mükemmel bir çocukluk geçirmemiş olmanın bazı yanlarını çok seviyorum aslında. Çünkü belki de çocukken kendinize sağladığınız, yani çocukken yapamadığınız birçok şeyi büyüdükçe kendinize sağlıyorsunuz ve bu heyecan verici oluyor. Şimdi dönme dolaba ilk kez biniyorum hayatımda ve çok da büyük bir olay yokmuş. Yani niye bu zamana kadar erteledim onu da bilmiyorum. Aslında hep diyordum kendime, evet çocukken hiç binemedim ve bir ara gidip binmeliyim diyordum. Batum'da binmek nasip oldu. Bu arada dönme dolaba 10 lira karşılığında binebilirsiniz. Şöyle bir şehir manzarası. Bu arada ani bir karar alıp bindim ama hayatımda hiç dönme dolaba binmemiş biri olarak 55 metre yüksekliğinde bir dönme dolapla bunu deneyimlemek şu an çok mantıklı bir fikir miydi bilemiyorum. Çünkü şu an biraz korkuyorum. Tek başımayım burada.
Ama şehir manzarası çok güzel gözüküyor buradan. Bu arada gerçekten inanılmaz yüksek. Yükseklik korkunuz varsa asla tavsiye etmiyorum. Oh, şu an var ya, nefes alamıyorum. Çok kötü. Binmekte hiç iyi bir karar almadığımı fark ettim şu an. Şu an koltukta bile oturmuyorum. En ortaya çömeldim. Direğe sarılıyorum. Kalbim hala çok hızlı atıyor. Benim gerçekten yükseklik korkum varmış yani. Bir de ilk defa bindim yani. Demire sarılıyorum artık. Aşırı korktum ya. Hiç kimse de yok yani benden başka. Bir tek ben varım. Ali ve Nino heykelini de arkamızda bırakıp yürüyüşe devam ediyoruz. Sahilden çıktım, şimdi tekrar ara sokaklardayım. Şehir içerisinde görülecek yerlere doğru yürüyorum. Biraz susamıştım, o yüzden marketten su alayım dedim. Burada ama meyve aromalı sular var. Narlı, limonlu, bir de bir meyve daha vardı. Güzel. Beğendim. Arkamda görmüş olduğunuz kilise Batum'un en eski kiliselerinden biri. 1865 yılında Osmanlı döneminde padişaha hediye olarak sunuluyor. Fakat günümüzdeki hali 1999 yılında restore edilerek tekrar hizmete sunuluyor. Batum'un en eski ve en çok ziyaret edilen kiliselerinden biri. Şimdi içeri kısmına bakacağım. Dış mimarisi çok güzel duruyor. Hemen arkamda da yine Piazza meydanı var. Şu an ibadet saatimi bilmiyorum ama o yüzden sessiz olmam lazım. Hemen kilisenin karşısında bulunan bu meydan ise Piazza Meydanı. Birçok kafe bar var burada. Karşımda şöyle bir yapı var ama onun adını bilmiyorum. Sanırım şu an otel olarak kullanılıyor. Cami girişi hemen ileride sanırım. Bu cami de yine 1880'li yılların sonlarında yapılmış bir cami. İsmi Batum Orta Cami diye geçiyor. Aynen 1866 ile 1935 yılları arasında Müslümanlara hizmet vermekteymiş. Bu 1935 yılında cami kapanıp askeri depoya çevriliyor. 1946 yılından beri yine tekrar Müslümanlara hizmet veriyor. Şimdi tekrar sahile, Argo Teleferiği'nin oraya geldim. Ama geçici olarak kapalıymış, o yüzden teleferiği kullanamayacağım. Şimdi akşam üzeri Batum pazarına geldim. Biraz pazarda gezineyim diye bakalım.
Böyle pestiller, çaylar falan var. Küçükken babaannemle, pardon anneannemle bu tarz süpürgeler yapardık. Pazar daha geniş galiba, ileriden döneceğim bir sokakta. Böyle hediyelik eşya alabileceğiniz yerler de var. Şimdi böyle kapalı bir pazar alanına geldim. Bir binanın içerisinde bir sürü tezgah kurulmuş. Bayağı baharat kokuyor. İçeri girer girmez pazarcılar tezgahları çekmeye çalışıyorlar direkt. Bu da çok hoş bir durum değil, o yüzden direkt çıkıyorum buradan. Çünkü hepsi aynı şeyi yapıyor, böyle açık et tezgahları var. No thank you. Pazarın hemen girişinde de arkamda hemen abiler kumar oynuyor. Ortaya para koyup bir oyun yapıyorlar ama anlamadım, çözemedim ne oynadıklarını. Orada duracaktım da video falan çekiyorum diye laf ederler diye düşündüm. Yani arka sokaklara doğru gittikçe şehrin bambaşka bir yüzünü göreceksiniz. Yani çok kaotik, çok kalabalık. Pardon. Geçemiyorum kalabalıktan. Muhtemelen iş çıkış saati de olabilir ondan dolayı. Bayağı güzel duruyor. Katolik kilisesi muhtemelen. İnsanlar ibadet ediyor şimdi. İçerisi bayağı karanlık. İçerisi bayağı bir karanlık da, o yüzden mimari detayları çok fazla göremiyorsunuz, yukarıdaki tasvirleri falan. Ama vitrayları çok güzel. Burası zaten vitraylarıyla ünlü bir kiliseymiş. Şöyle geniş bir bahçesi var. Burada çeşmesi var. Hostelimde biraz dinlendim. Şimdi akşam yemeği için tekrar dışarı çıktım. Tekrar sahil tarafına doğru yürüyüş yapacağım. Ama önce akşam yemeği için mekan arıyorum şu an. Bakalım, yürüyorum şimdilik sahile doğru. Şimdi Hinkali House diye bir mekana geldim. Fiyatlara bakıyorum. Haçapuri ve Hinkali deneyeceğim. Haçapurilerin fiyatı bu şekilde. Pizzalar da var yine aynı şekilde. Hinkalilerde ucuz bayağı. Çorba, içecekler. Şöyle bu buranın yerel içeceği. Masada böyle bir zil var. Şu zil tuşuna tıkladığınız zaman direkt garson geliyor. Çok iyi düşünülmüş bence. Zile bastım ben de. Garson gelip siparişimi aldı. Az önce arkamda bir adam az kalsın boğuluyordu. Bayağı bağırışma sesleri geldi. Ben ne oldu? Adam ölüyor. Neyse kurtuldu, şu an iyi gülüyor. Siparişlerim geldi arkadaşlar. Böyle bir haçapuri söyledim. Yanında tereyağı var. Tereyağın üzerinde eriterek ekleyebiliyorsunuz. Bir de etli hinkali söyledim. Yanına da yöresel armut gazozu. Şimdi tadım zamanı. Öncelikle hinkaliden başlayacağım.
Bu arada ismi Hinkali mi, Hinkal mi nasıl söyleniyor Türkçe bilmiyorum artık yani. Çünkü Hinkal diyeni de duydum, Hinkali diyeni de her neyse. Açıkçası çatal bıçakla kesmekte çok zorlandığım için böyle ısıracağım diye. Güzel. Tiflis'te yediğimden daha iyi diyebilirim bu arada. Şimdi haçapuri'nin tadına bakacağım ama önce tereyağını üzerinde biraz eritiyorum. Şöyle. Güzel, ekmeği çok güzel güzel. Garson tabağımı aldı ama bitirmemiştim. Beş hinkali, bir haçapuri ve armut gazozu. Toplam 24 lira tuttu burası. Armut gazozu da güzel. Şöyle kocaman bir armut gazozu geldi. Yediğim her şey toplam 24 lira tuttu. Bence gayet lezzetli ve fiyatı da çok uygun. Hinkali House burası. Arkadaki adamlar çok bağırıyor ama. Bu arada haçapuri çok büyük yani tek başına yeter o muhtemelen size. 2 kişi geliyorsanız bir tane söyleyip birlikte yiyebilirsiniz. Hinkali'den de 5 tane söylemek zorundasınız en az. Birlikte çok fazla geliyor bir kişiye. O yüzden 2 kişi söyleyebilirsiniz bunu. Ya da sadece birini burada denersiniz. Diğerini de başka zaman denersiniz. Ve Hinkali'nin içinde kişniş sevmiyorsanız bunu belirtin. Yani çünkü kişnişli ve tadı size uygun olmayabilir. Sevmediğiniz bir baharatsa eğer. Ben çok sevemedim o yüzden. Yemeğimi yedikten sonra şimdi 6 Mayıs Parkı'na biraz yürüyüş yapmak için geldim. Hemen arkamda bir anıt bulunuyor. Colonnade diye geçiyor ismi. Bu parkın içerisinde bir yapay göl bulunuyor. O göle doğru gidiyorum. Nurigile Gölü'ydü sanırım. Nuri Lake diye geçiyor. Akşamları da çok işlek olan bu parka gelip göl kenarında yürüyüş yapabilirsiniz. Gün içinde de çok güzel oluyor. Batum videomu da burada sonlandırmış olayım. Görüşürüz.